Türkiye. No, my husband is Turkish. Oh really? What's his name? Ali? Dünyanın en temiz ülkesi, dünyanın en zengin ülkesi, dünyanın Tacen. Hadi bakalım görüşürüz. Eğer kırmızı yanıyorken geçerseniz ve yakalanırsanız andavallık yaptım kusura bakmayın. Kendim pişman oldum. Abi full Çinli Hintli var burada ya. Kimle konuşacağız biz? En yeşil şehir, en yeşil ülke. Hop bir haber geldi. Ne haberi geldi? Şöyle otobüslerde, trenlerde yemek yemek 500 Singapur dolar ceza. Are you living here? No. Just travel? Yes. Şu gördüğünüz dünyanın en estetik otellerinden bir tanesi. How was the... Thank you so much. Kamsahamnida. Burası neymiş ya böyle? You like here? Yes. Kanalımı gösterdim. Kanalı gösterdikten sonra normalde sen de... Yola çıktım, yoruldum, susadım ve acıktım. Tanrı'ya yakardım ve kaynağa bağlandım. Selamlar dostlar. Ben öyle bir yerdeyim ki arkamda sanki böyle elle yaratılmış bir mucize var. Neredeyim? Tahminleri alayım diyeceğim de anlatacağım zaten. Birazdan göreceksiniz ama yine de siz yorum yazarsanız Sezer kardeşim özlemiştik, iyi oldu, bu videoyla içimiz açılıyor gibi yorumlar yazarsanız çok güzel olur. Çünkü gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Heyecanımı sizlere başka şekilde anlatacağım ya. Buyurun. You can pass. Hello. Şu an neredeyiz? Singapur'da Changi Airport'tayız arkadaşlar. Changi Havalimanı'ndayız. Ben böyle güzel bir şeyin içinde bulunmaktan çok hoşnut ve mutluyum ve mutluluğumu da sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çünkü burası benim 57. ülkem. Şimdi biraz hikaye başka başladı. Ben normalde dün Phuket'teydim. Videolar işte geliyor falan dedim. Phuket, Tayland bir şeyler yapacağım. Oradan oraya gideceğim falan derken hop bir haber geldi. Ne haberi geldi? Vize haberi geldi. Fransa'dan gol haberi geldi. Dedi ki Fransa, kardeş dedi sen vizeye başvurdun. Biz sana ilk zamanında başvurduğunda 3 ay verdik. İkinci de 2 ay verdik. Bu sefer sana 45 gün yeter dediler. Yani ben buradan ne diyebilirim ki yani? Yazıklar olsun. Ya 3. vizem. Avrupa'da 3,5-4 yıl yaşadım. Amerika vizem var. Üstüne İngiltere'ye gitmiş gelmişim. Avrupa'ya kaç kere gir çık yapmışım. Ondan sonra Avustralya, Kanada vizem var. Tüm dünyayı dolaşıyorum ya, içerik üretiyorum. Bana niye 45 gün veriyorsun kardeşim ya? Versenize şunu bir yıl. Gidip geliyoruz zaten, bir yerde yaşadığımız yok. Üzdü bu haber. Bu haberden dolayı da benim bir an önce Phuket'ten ayrılma sebebim de bu oldu. Çünkü sayılı günüm var. Şubat 2'ye kadar benim komple Fransa'ya giriş çıkışı yapmam lazım çoktan. Sadece 45 gün verdikleri için ve 30 gün girip kalma hakkın oluyor. Multiple şekilde vermişler. Yani girip tekrardan çıkabiliyorsun. Bir de üstüne ben Fransa'dan gideceğim, Fransa'dan çıkacağım. Bunlarla uğraşacağım. Çünkü normalde ben İsviçre'ye gitmek istiyorum ama Fransa verdiği için vizeyi ve randevu oradan olduğu için oradan aldım. Neyse konuyu dağıtmadan devam ediyorum. Ben akşam Tayland'da Krabi'ye gidiyordum. Baktım sonuç böyle geldi. Moralim bozuldu. Dedim ben gidiyorum ya. Singapur'a bileti aldım. Biletin fiyatı 5500 TL. Bavul içinde dahildi. Singapore Airlines'la geldim. Çok keyifli geçti. Vallahi bak Singapore Airlines'ı çok beğeniyorum. Yemek falan da veriyorlar. 2 saat yol sürüyor ama her şeylerini düşünüyorlar. Kahvemi, çayımı, işte yemeklerimi yedim falan. Yolculuk da çok rahat geçti. Exit bölümü boştu. Ben atladım oturdum oraya. Hiçbir şey demediler. Normalde 2 önde oturuyordum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Çakallık demeyelim buna. Boş yer var. Oturuyoruz işte. Ne yapacağım? Sonrasında ne yaptık? Sonrasında camdan gördüklerime inanamadım. İnanılmaz bir deniz filosu var. Yani gördünüz sizler de. Şimdi görsellerde görüyorsunuz. İnanılmaz bir gemi potansiyeli var. Buradaki liman ticareti dünyanın en büyük ticaretlerinden bir tanesi. Hatta Deniz Pehlivan kardeşimden Bir Hayalin Peşinde ve Egemen Özsan, Uğur Kola, Burak Durgun'dan izlediğim kadarıyla dünyanın en büyük limanlarından bir tanesi olarak adlandırdılar. Ve şu anda Singapur'da dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesiyiz. İlk 5'te yer alıyor. Hatta ilk 3'te yer alıyor. Dünyanın en temiz ülkesi, dünyanın en zengin ülkesi, dünyanın işte en fazla gayri safi milli hasılası olan, insanların yıllık 97-100 bin dolar kazandıkları bir ülkeden bahsediyorum. Buranın para birimi Singapur para birimi arkadaşlar. Singapur doları. O da nereden baksanız 1 dolar 0.75 Singapur sentine falan eşit oluyor. Hemen hemen neredeyse aynılamışlar yani. Dünyanın en değerli paralarından bir tanesi. Ben şu an neredeyim ya? Böyle rüyanın içinde gibi değil miyim? Ben şu anda Jewel'a geldim. Jewel'da arkadaşlar buranın havalimanında bulunan T1, T2, T3'ü birbirine bağlayan alan. Hem AVM şeklinde hem de airport şeklinde. Yani görsel inanılmaz güzel. 40 metreye uzanan bir doğal şelale gibi görünümlü el yapımı bir şelale. 1.7 milyar para harcanıyor buna. 1.7 milyar dolar. Üstüne 2019'da yapılıyor. Bu Maria Sands Bay Oteli var ya, o otelin mimarı kimse aynısını bu kişi yapıyor. Adam sanatçı demek ki. Baksana adam neler yapmış. Şuradan falan metrolar geçiyor, bir fütüristik falan. Böyle kafalar karıştı ya. Çok güzel, çok keyifli yer. Ben burada böyle saatlerce durabilirim. İçeride 100 binden fazla bitki var. 2000'den fazla ağaç var.
Ne yaptınız kardeşim siz? Orman yapmışsınız. Bundan sonraki süreçte bence aranızda, ben eminim beni izlerken kendi potansiyelinin farkında olanlar, kendi potansiyelini tamamen farkında olup hiçbir şey yapmayanlar, kendi potansiyelinin farkında olup ortada kaybolmuş olanlar, kendi potansiyelinden uzaklaşan insanlar var aranızda. Sosyal medyayı yapabilecek, e-ticaret yapabilecek, Instagram'da, YouTube'da iyi izlenebilecek gerçekten çok yetenekli insanlar var fakat yol haritalarını kaybetmiş bir şekilde şu anda sadece beni izliyorlar ya da başkalarını izlemeye devam ediyorlar kendileri yapmak yerine. O yüzden Sezer Yılmaz Akademi'yi kuruyorum. Hepiniz bu arada akademimize hoş geldiniz. Aşağıda açıklamalarda sayfam var. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu akademiye şu anda gelenler gerçekten potansiyeline ulaşabilecekler. Neyi yanlış yaptıklarını görebilecekler. Ben bunca yıldır 4-5 senedir sosyal medyadayım. Instagram 1 milyon oldu. İşte YouTube'da şu an Türkiye'de izlenen en çok seyahat kanallarından bir tanesi olduk. Çok güzel arkadaşlarımız var. Onlar benden de başarılı. Onları izleyerek de ben bu başarıyı sağladım. Şimdi bu saatten sonra da ben de öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım bu akademide. İlerleyen günlerde beni yine böyle ara ara göreceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bugüne kadar hep destek oldunuz. Destek olmaya da devam ediyorsunuz. Haydi iyi seyirler. Zaten Singapur'u dolaştığımızda göreceksiniz ki öyle bir şehir ki bu kadar yeşilin, bu kadar düzenin, bu kadar güzelliğin bir arada olduğu başka bir şehir yok. Bunlar bir de 1965'ten sonra oluyor. Fakirlikle beraber başlayan bir serüven dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getiriliyor. Bunları da anlatacağız. Bu videonun devamında her şeyi göreceksiniz. Yaklaşık 3-4 günlük bir sürecim olacak. Dünyada en fazla para verdiğim otel oldu galiba. 3 gecelik tuttum, 506 dolar ödedim. Arkadaşlar bu paraları öderken, uçak biletlerini alırken sizlerin destekleri çok önemli. Ne kadar fazla sponsorluk, ne kadar fazla YouTube'dan para kazanırsak o kadar değerli oluyor. Çünkü gerçekten artık seyahat etmek çok pahalılaştı. Eskiden Covid döneminden önce bu kadar pahalı değildi ama günden güne pahalılaşmaya başladı. Buradaki harcamalar da hemen hemen neredeyse Amerikan style'ında bir ödeme yapacağız. Öyle çok pahalı değil. Ben izledim videolarda. Öyle çok da ucuz değil. Dengeli bir harcamayla burayı çözeceğiz. Ama yemekler 15-20 dolardan aşağı yenmiyor diye gördüm. Tabi gidersin sandviç yiyip çözersen daha da ucuz halledersin. Fakat iyi bir yemek istiyorsan bunları vereceğim. Arkadaşlar şimdi diyeceğiniz nereden alın oğlum bu şapkayı? Bu tişört ne böyle? Dolce Far Niente. Ne demek biliyor musunuz İtalyanca'da? Hiçbir şey yapmamanın verdiği haz yazıyor üstünde. Yani hiçbir şey yapmadan da alabileceğin hazdan bahsediyoruz. Yani ben burada nasıl haz almayayım baksanıza ya. Buradan linkten alabilirsiniz arkadaşlar. O zaman haydi Singapur gezimiz başlasın. Galiba hayatımda ödediğim en pahalı taksilerden biri arkadaşlar. 20 dakikalık yola 20 dolar yazıyor Grab uygulamasında. Şimdi 2 tane kapı var. Biri burada devletin ya da işte buradaki özel taksilerin kalktığı yer, tamam mı? Arada fark var. Mesela bunun kapı numarası yazmıyor ama eğer böyle Grab gibi şeyler çağıracaksanız terminal 1 basement katı 8. kapı ya da 7. kapıya doğru geliyor. 20 dolara gideceğiz otele. Bayağı pahalıymış. İsterseniz tren de var, otobüs de var. Fakat saat 4'e geldiği için benim hızlıca gitmem lazım. 20 dakikalık bir yol sürecek. Eğer trenle de gitmek isterseniz ben daha farklı videolarda izledim. Diğer arkadaşlarım Egemen çekmiş mesela. Onları da izleyip metro ile de gidebilirsiniz. Haberiniz olsun. Türkiye'deki kredi kartınız bile okutup geçilecek şekilde ayarlamış adamlar. Her şey sistematik burada. Valla böyle öyle bir vibe aldım ki ben burada burayı sevecekmişim gibi. İyi geçecekmiş gibi. Çünkü her şey böyle tasarlanmış, düzgün. Her şey kaliteli gibi duruyor. Ama 20 dolarda biraz şey oldu. Neyse. Alışacağız artık. Ben bu kadar pahalı Norveç'te bu kadar para vermedim ya. Ni hao ma. So how are you? How are you? I'm good. You? I'm fine, thank you. I'm good. So you're on vacation or just living here for the work? Yeah. Like how old are you? 25. 25, 23. I am 33. Oh. I am from Turkey. Turkey. You been in Turkey? No. No? You should come Turkey. You will love our architecture, history. Yeah. But one day I will come to China as well. Welcome. So where do you live in China? Hangzhou. Hangzhou. Yeah. So how do you know each other? From school or work? School. School. Yeah. University. Yeah. What do you study? Agriculture. What? Agriculture. Horticulture. Okay. So what do you learn there? Vegetable. Vegetable. Science. Yeah. Okay. So are you vegetarian? No. No? The taxi. Taxi came. driving. Okay. Yeah. See you. Bye-bye. Nice to meet you. Bye bye. Bye-bye. How can I say goodbye in China? 再见。再见.再见。再见. 再见。
Zaijian. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Hadi. Çinliler ya. Vallahi güzel insanlar. Böyle çok tatlı oluyorlar. Masum oluyorlar. Benim taksi de gelmedi. Burası da çok sıcak ya. Can sıkıntısından insanlara sardığım doğrudur arkadaşlar. Yaparım. Aha da uygulama böyle arkadaşlar Grab'de. Bak geliyor 3 dakikası kaldı. Ne güzel değil mi sistem? Yani en azından güzel. 20 dolar etmez ama idare eder. Şimdi bavulu koyalım. Gidelim bakalım. Burada 3 tane farklı etnik köken yaşıyor arkadaşlar. Malaylılar, Çinliler, bir de Hintliler şeklinde. En çok onlar buraya yer alıyor. Böyle bindik gidiyoruz. Taksimizde bu şekilde. Eski arabalar çünkü burada devlet... Okey. Kemerini bağla diyor. Burada devlet... İzlemiştim Deniz'in videosunda bir tane taksiciyle konuşuyordu. Her 7-8 senede devlet taksiyi değiştiriyormuş. Böyle vergi falan alıyormuş bir değişik bir şekilde. Burada devlet hatta insanlara evler veriyor 99 yıl boyunca. İnsanlar bu evleri kullanabiliyorlar. Kira öder gibi devlete para ödüyorlar. Cüzi bir rakamla. Her 35 senede bir de ev değişikliği yapılıyormuş. Hani o ev sağlıklı devam edebilsin diye. Neyse bu bilgileri daha sonra vereceğim. Şimdi yolla baş başa bırakıyorum sizleri. Abi ben kaç tane ülke gittim. Bu kadar yeşil bir şehir görmedim ya. Singapur'un bu arada başkentinin adı da Singapur. Hem şehir hem ülke. Böyle değişik bir enteresan bir şey. Baksanıza ya böyle ağaçlar mı olur ne kadar güzel devasalar ya. Her şeyden var. Çok sevdim. Yola baksanıza abi sanki Amazon ormanlarına gidiyoruz ya. Gerçekten açık ara gördüğüm en yeşil şehir, en yeşil ülke. Mükemmel abi. Şimdi otele geldik. Baba bizim otel ne olmuş böyle dağılmış. Yenileme yapıyor. Ulan buradaki en dış binası çirkin yere geldik. Nasıl oldu bu? İyi diye geldik. Bir sürü para verdik. Geceliği 7.000 lira arkadaşlar buranın. Yeniliyorlar galiba. Hadi bakalım girelim içeri. İçerisi güzel duruyor ama. Genelde bak YouTuber kardeşlerime bilgi olsun. Biz Deniz'le hep öyle yaparız. Geldiğimizde abi otele direkt içeri YouTube çekerek giriyoruz. Adam ne oluyor falan diye görüyor. YouTuber olduğunda hatta ben söylüyorum genelde YouTube'a çekiyorum falan diye. Bana güzel oda verin falan diyorum. Harbi veriyorlar, işe yarıyor arkadaşlar. Kapıyı da ben açıyorum. Ben bu işi anlamadım ama. Otomatik yok mu? Lan doğru yere geldik değil mi? 5 yıldız burası arkadaşlar. Dış cephesi hiç 5 yıldız gibi durmuyor ama. So where's the reception? Here. Okay. Şimdi geldik. Oteldeyiz arkadaşlar. Check-in yapacağız burada. Otelin içi çok güzel. Burada da restoran varmış bir tane. Bakalım kıza diyeceğim. Is it possible to give me a nice view if there is? Because I make videos for YouTube. I can show them my... Sure. Tamam verecek. I'm a YouTuber, yeah. Make videos for the countries. Singapore is my 57 country. 57. Yeah. Yeah, it's my first time. Diğer misafirler de geldi. Hadi bakalım. Göreceğiz odayı. Bu kardeşiniz yine zekasını kullandı. Aşağıda sordular kanalın ne diye. Kanalımı gösterdim. Kanalı gösterdikten sonra normalde sen dedi küçük oda tutmuştun ama biz sana hediye olarak büyük odayı veriyoruz dedi ve şöyle bir oda verdi. Abi Türk zekasına hayranım ya. Bak gene %100 beynimi kullandım. Bak şöyle bir çalışma yeri var. Yatağımız var. Şöyle bir alanımız var. Kimonalar var. Allah'ım. Neyse buraya tek geldik. Danananam. Bu hayatı ben istedim. Burada içme suyu var. Burada şişe olarak su verilmiyor. Bu şekilde içme suyu veriliyor arkadaşlar. Küçük olan. Yanlış şey içmeyin. Burada bir tane sınırsız kahve kapsülü alabileceğin suyun aynı zamanda neyin var? Çayın sınırsız. İstediğinde alabiliyorsun. Böyle bir banyo var. Üf. Banyo güzelmiş bayağı. Burası tuvaletimiz. Tuvaletler bu şekilde. Tuvalet musluğu var mı? Hayda, taharet musluğu yokmuş ya. Aynalar var. Burada dolaplar istersen buraya yerleştir. Burada bir camımız var. Burayı hatta perdeyle kapatabiliyorsun. Bak şu şekilde şuraya tıklıyorsun. İndir oğlum diyorsun. Güneşten etkilenmemek için bunu da çözmüş adamlar. Çok iyi. Manzaramız müthiş değil ama yine de iş yapıyor. En azından 2 tane de olsa palmiye görüyorsun. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Dur geri açalım şunu. Bak şöyle bir detay var burada. Işıkları okuma modu, akşam modu bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Vay anasını ya. Şöyle kalsın. Çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Buranın en üst katında çok güzel bir havuz varmış. Oraya doğru götüreyim. Ben sizi biraz gezdireyim. Burada gym falan da var. Buranın geceliği şu an 7.100 lira falan civarında. Haberiniz olsun. Naimi Hotel diye geçiyor. Açıklamalarda yazarız biz bunları sizlere. Hani kalmak isterseniz. Benim bir işbirliğim yok burayla. Keşke olaydı da vermeyeydik o 7.000 lirayı. Ama bir gün gelecek olacak onlar da inşallah. Bakalım.
Nasip. Şimdi 10'dan başlayıp 9'a doğru ineceğiz. Sonra 6, 5 yapacağız. Ondan sonra dışarıdayız. Vay 10. kata bakın arkadaşlar. Vay 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 vay. Nereye çıktık ya? Burası neymiş ya böyle? Aman Allah'ım. Şehrin tam ortasındayız. Çok iyi konumlanmamız var. Zaten görüyor musunuz? Bak şehrin her yeri yemyeşil abi. Bu adamların özelliği bu. Yaşanılabilir dünya yaratmaları. Ne kadar düzenli ya. Vay 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 vay. Burada keyif yapılır ya. Bugün değil. Bugün sizlere gezdireceğim. 3 günüm var. 2. gün tarihiyle ilgili bir şeyler anlatacağım. Daha fazla gezi yapacağım. Bugün yemek yeme, kahve içme, etrafı biraz gösterme, biraz anlatma. Ondan sonra videonun kapanışını yapacağım ama vay be. Nasıl bir düzen yapmışlar. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Sıradaki durağımız 6. 9'da bir şey yokmuş arkadaşlar. O direkt orasıymış. Olmuş yani. Şimdi 6'ya geldim. Burada da gym var. 5'te de var. 6'da da var. 6'daki ağırlık olan burası hatta. Geleceğim ben akşam buraya. İdman atacağım. Kendime söz verdim. Toparlayacağım kendimi. Gym bu kadarmış lan. Şöyle 10 metrekare falandır herhalde. Sırt için bir şey var. İşte göğüs yaparsın, ağırlığı alırsın. Daha ihtiyacın olan her şey var. Suyuna kadar koymuşlar. Şimdi kardiyo bölümü var 5'te. Ben 5'e doğru ineyim. Ulaşım çalışsın. Şuradan merdivenleri kullanalım. Sıcak ama olsun. Enerjim yerine geldi ya. Yeni bir ülkeye geldim mi böyle inanılmaz bir şey oluyor ya. Serotonin, dopamin hepsini besliyorsun. Sonra evde oturunca 3 gün down oluyormuş işte. Alıştı vücut çünkü. Burası da kardiyo salonu. Bu adamlar küçücük yere neler yapmışlar ya. Burada da eliptik var, bisiklet var, koşu var, koşu bandı. Önce koşacağız sonra yukarı çıkacağız demek. Olayımız bu. Zaten bir kat yukarıda. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz mu? Ben bir telefonumu şarj edeyim azıcık. Sonra aşağıya doğru inelim. Yemek yiyelim. Bakalım ortamlara. Kahve içelim be. Telefonu şarjıma taktım, videoları paylaştım, şimdi yola doğru çıktım. Bu arada Sezer Yılmaz, 5 tane Z'li, Yılmaz hatta, Instagram sayfamı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın en yeşil şehri, ülkesi Singapur'da en fazla yağış alan ve %100 yaz yaşanan bir yerden bahsediyoruz arkadaşlar. Şu an 30 derece, tüm yıl boyunca yazı hissediyorsunuz. Tabii ki de muson yağmurları yağdığı için yoğun sezonlarda burada inanılmaz yağışlar olabiliyor. Şu an yok. Ama yarın mutlaka yağmuru göreceğiz. Ben size hani bunun önceden bilgisini vereyim. Geleceğinizde de göreceksiniz. Çok fazla yağış alan bir yer. Vallahi yemyeşil mis gibi ya. Böyle bir şehir var mı ya? Millet ölmez lan burada. Şimdi ilk durağımız Merlion Park arkadaşlar. Giderken sağlı sollu binalar göreceksiniz. Raffles Hotel var burada. Burası çok ünlü. Hani bununla ilgili bayağı bir detaylar var ama bunların hepsine dediğim gibi yarın gireceğim. Bugün biraz daha gezi, yeme içme tarzında bir şeylerle devam edeceğiz. Burada fotoğrafçı bir kız da var. Bir konuşalım bakalım. Excuse me, are you photographer? Sorry. You speak English? No? Okay. You photographer? 大疆 YouTube? Yes. No English? Chinese? Ni hao ma? İngilizce yok. İngilizce bitmiş burada arkadaşlar. Burada şimdi 4 tane farklı etnik köken yaşıyor dedik. Hatta 3 tane diyebiliriz tam anlamıyla. Birincisi Çinliler, ikincisi Hintliler, üçüncüsü Malaylılar. Burada herhangi bir ışıktan eğer kırmızı yanıyorken geçerseniz ve yakalanırsanız ki kameralar da var, büyük bir ceza ödüyorsunuz arkadaşlar. Burada sakız çiğnemek de yasak, sakız satmak da yasak. Ya böyle bir şey niye yaptılar bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor. Çünkü cakkıdı yanımda sakız çiğneyen biri oldu mu nefret ediyorum zaten. Şu an çok iyi. Gelin yolların temizliğine bakalım. Klasik. Japonya, Kore sınıfta kalmıştı en son. Burası şu anlık çok iyi gidiyor. Şimdi sigara içmek de yasak burada. Her yerde sigara içemiyorsunuz. Bir tane orada gördüm sigara izmariti. Yani ararsan bulursun zaten her türlü. Şu ana kadar buralar iyi. Buralar iyi. Egemen'in videoda gördüm. Şehrin içinde inanılmaz kötüydü. Bayağı kirliydi. Hatta o da şaşırıyor. Nasıl YouTuber arkadaşlar çekmiş falan diyor ama şimdi buralarda temiz. Her yer ayrı ayrı. Bak bir tanesi diş şeyi atmış oraya. Gidiyoruz. Merlion Park'a doğru gidelim bakalım. Bu düzen şaka mı ya? Yerdeki çizgiler falan. Amerika abi burası. New York. İngiltere. Şöyle bir yere çıktım ya. National Gallery Singapur yazıyor. Kocaman bir alan. Burada da bir şeyler ayarlıyorlar ama ben geldim. Abi burada cezalarda ben şöyle bir şey gördüm. Çöp atmak, çöpü sigara, izmariti, sakız vesaire yere atmak 300 Singapur doları diyor. Az önce gördüm. Demek ki atıyor millet. Bak şimdi. Öyle dediğimde de göremiyorum. Çok ilginç. Ya bu ağaçlar ne arkadaşlar? Böyle bu Yüzüklerin Efendisi filmi gibi değil mi ya? Bir anda canlanacak gibiler. Nasıl memleketmiş burası? Beni büyüledi, bir değişik yaptı beni. 60 yılda hiçbir şeyden, gecekondulardan böyle bir şehre, böyle bir ülkeye var olan Singapur arkadaşlar. Şaşırtıcı ama gerçek. Çok inanılmaz bir düzen var burada ya. Vallahi Amerika'da Central Park'ta yürüyormuşum gibi hissettim.
Müthiş. Şurada London Eye falan var yani hani baktığımda. Ağaçlar zaten böyle etrafı köklerin şey olmuş, gövdelerin çimlenmiş falan. Acayip ya. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. Şu gördüğünüz dünyanın en estetik otellerinden bir tanesi. Hatta bugün gördüğünüz havalimanındaki o şelalenin mimarıyla bu Marina Sands Bay'in mimarı aynı kişiler. Çok estetik yerler yapmış. Bravo adama. Böyle bir nehir ortasındayız. Bak nehirden gondol falan da geçiyor. Allah'ım yarabbim. Lan oğlum insan izleyince şey diyor, ulan bizde hiç böyle şeyler yok ya, biz çok mu gerideyiz acaba diye düşünmüyor değil ya insan. İzmirliyim bak. İzmir köy gibi lan. Yemin ediyorum yani. Bunun particilikle alakası yok. Şehir şehir dolaşalım. Gerideyiz abi, görüyorsun bak. Adam 35 senede 40 senede neler yapmışlar. İlerlememiz lazım. Çok böyle şey işlerle uğraşıyoruz. Yani günümüzde hala bilmem böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Bak adamlar nelere ulaşmış. Ne diyeceksin ki? So nice. How are you brother? Yeah, hello. Hello, where are you from? China. China, ni hao ma. 你好啊. So how are you? All good? Yeah, thank you. What's your name? Yeah. Yan, Cesar. Nice to meet you brother. Do you live here? No. Just I come travel. From just travel. Ah, did you Okay. like Singapore? I like. So good huh? So good. See you brother. See you. Bye bye. Bye. Abi hep Çinlilerle karşılaşıyoruz. Çok da tatlılar. İlk izlenimleri falan komik böyle. Okey. O zaman El Clasico Sezar yorumu geliyor arkadaşlar. Bir ülkenin eğer HSBC'si, Bank of America'sı, Deutsche Bank'ı bilmem nesi bu kadar büyükse o toplumda çalışanlar büyük fakirdir. O toplumun en zenginleri çok zengindir. Ama geliyorsun bakıyorsun Singapur'da biraz durum farklılaşıyor arkadaşlar. Burada asgari ücret diye bir şey yok. Ortalama insanlar 4500 ile 5000 Singapur doları alıyorlarmış. Böyle hani orta segment insanların çalıştığı. Zenginler zengin. Halkın %90'ı ne kullanıyor? Tabii ki de böyle metrolar, otobüsler. Çünkü buranın toplu taşımaları çok iyi. Hatta bir belgeselde izlemiştim. Kadın şey diyordu, biz diyor topluma araba sürmeyi bıraktırıp daha çok toplu taşıtları yönlendirmeye çalışıyoruz. Hem şehrin trafiğini azaltmak için hem de onların aktivitelerini çoğaltmak adına böyle bir çalışma yapıyoruz demişti. Ve size şöyle bir bilgi daha vereyim. Şöyle otobüslerde, trenlerde yemek yemek 500 Singapur dolar ceza demek anlamına geliyor. Eğer ikinciyi tekrarlarsan 2-3 bin Singapur dolarına kadar çıkabiliyor. Ne yaparsanız yapın bu bilgileri. Singapur'a gelin ama benim hoşuma gitti. Neyse ben bu bankaların oraya gitmeyeceğim. Ben şu Marina Bay Sands var ya o otelin oraya gideceğim. Çok güzel duruyor orası. Valla öyle dolaşıyorum işte çıktım. Valla gelmişim ben buralara Singapur'a ben ne alaka yani. İyi oldu. Çok sevdim ben burayı. Yani inanılmaz bir tarihi kültürü mirası yok ama baktığında o Gecekondu'dan bu serüvene çıkmaları bile ilgi çekici bir olay. Bizim gezgin olarak da her deneyimi yaşamamız lazım. Sizlere de aktarmamız lazım. Yani bir gün Singapur'daysan bir gün Bangladeş'e gitmen lazım. Gitsem mi acaba? Ya buradan sonraki durağa inanın hala bakmadım yani. Nereye gideceğimi bilmiyorum. 3 günlük otel tuttum. Sonrası malum. Şurada bir yer var. İnsanların yoğun olarak yürüdüğü. Şu Marina Bay Sands'in oraya doğru da gidiliyor. Göreceğiz. İnsanlarla da konuşmak istiyorum. Benim olayım biliyorsunuz. Diğer insanlardan farklı olarak hep insanlarla konuşmayı tercih ediyorum. Ki onlardan da bir şeyler öğrenebilelim. Yaşayanı bulmak lazım ama. Of, otele bakın ya. Bu ne abi ya? Deniz burada kaldı, bir hayalin peşinde. Onun kanalından deneyimlerini izleyin arkadaşlar. Çok iyi. Gecelik 800-900 dolar burası. Of, burası ne kadar güzelmiş, huzurluymuş ya. Vay anasını babasını ya. Müthiş. Bu sahil şeridi boyunca komple restoranlar, barlar var. Hemen şurada da topluluklar var. Bir sürü insanın fotoğraf çekilmeye geldi. Abi şu beyaz binayı nasıl yaptınız siz? Burada sıraya biniyorsun herhalde. Feribot şeyi var, feribot sırası. Bunların hiçbirini araştırmadım açıkçası. Videoları da tam izlemedim. Kendim deneyimleyeyim dedim. İşte o sembolik şey. Hem aslan, kaplan hem balık. Bunları da yarın anlatacağım. Hemen yok. Hemen her şeyi veremem arkadaşlar. İkinci bölüm de olacak. Heyecanlı olacak. O yüzden ikinci bölüm için ne yapıyorsunuz? Bu kardeşinize abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir tane yorum, bir tane beğeni bırakırsanız da harika olur. Bir de Hype diye bir şey çıkmış. Böyle haftalık izinler oluyormuş Hype olarak. Onu da yaparsanız muazzam olur. En çok insanların geldiği, fotoğraf çekildiği alana doğru geldim şimdi. Şuradan da köprü var bir tane. Oradan da devam edebilirim. Bak herkes burada fotoğraf. Ben de bunu anlamıyorum. Mesela buraya gelip hani kaplan, aslanla niye fotoğraf çekilirsin ama işte bilemiyorsun. Abi full Çinli, Hintli var burada ya. Kimle konuşacağız biz? Nasıl başaracağız? Avrupalı çok yok burada. Vallahi hiç yok hatta. Harbide 3 tane etnik kökenden başka insan yok ya.
Bak şöyle bir de şehri komple görmüş olun arkadaşlar. Bakın şurada da bir tane bina var, görüyor musunuz? O da ne biliyor musunuz? Hani bu Tayland'da, Bali'de çok kokan bir meyve var ya, durian meyvesi. Onun şeklinden yapılmış bir bina. En sevdiğim kahveci var arkadaşlar, Arabica. Buradan 19 dakika yürüme mesafesinde, hem de o Marina Sands Bay'in orada. Bak bu Arabica'yı buldunuz mu için %100 işaretiyle olur. İnanılmaz iyi kahvedir. Gidince göstereceğim size. Bak burada gençler var aslında ya. Bir zorlasam mı şansımı? Hello guys. Do you speak English? Where are you from? Philippines. I am going to Philippines. Bohol, Cebu, Palawan. I'm a YouTuber from Turkey. What's your channel? Sezer Yılmaz. I can show you. So you travel here? Did you like Singapore? Of course. It's good, huh? So beautiful. Green and buildings are crazy. Do you have internet? You need to upload, bro. Uygulama yok. Do you know anything about Turkey? Kebab? The food, yeah. The food. Istanbul? Capital of Turkey. Not capital, but big city. Where is the best place in Philippines? Where I should go? For the swimming. Beautiful beach. Coron. Try Malbol. Malbol. Spot in Cebu. In Cebu. Malbol. Malbola. Try the Boracay, the white Boracay. Boracay. Heh. Sezer Yılmaz. Bro, your internet doesn't work. Subscribe. Thank you. How can I say thank you in your language? Salamat. Yes. Salamat pagi. Also you have salamat pagi? Indonesian. Only salamat. Onu salamat. Okay, salamat. See you. Bye bye. Filipinlerli arkadaşlarımızla da sohbetimizi yaptık. Tatlı insanlar. Elimizde ne var? Bakalım başka. Abi bulması çok zor. İnanın bana, bak dünyanın her yerinden insan var. Hi. How are you? Great. I'm just making like travel vlogs. Are you living here? No. Just travel? Yes. Did you like here? We just landed. Yeah, you just landed. Yeah, Me too. yeah. Where are you from? Florida. Ah, okay. Similar. Some buildings like This is with the much- Miami, you much know? bigger, yeah. Much bigger, also much green. I can tell, yeah. So how many days you gonna We stay? leave tomorrow. Ah, it's a bit short trip. Yes. Where you gonna go next? Tokyo. Tokyo. Tokyo is awesome. You will love it. Yeah. It's super clean and too many people, like 37 million people lives there, but you will love it. Great. And then And then go. go home. Okay, good luck. Thank you. Thank you, bye bye. Bak Amerika oldu mu direkt konuşmaya geliyor insanlar ya. Hiçbir şey zorlanmıyorsun. Çok kolaylaşıyor işler. Bunlar da bot turunu bekleyen insanlar. Ben gidiyorum, kahve içeceğim. Enerjim düştü. O koca koca binaların arasından gidiyorum şu anda. Hello, do you speak English? No, sorry. No? Where are you from? France. Ah, tu parles français? Je m'appelle César et toi? Disney. Te vivre? No, just travel, vacation. Yes. Okay. No English anything? A little bit. Did you like here? Sorry. You like here? Yes. So how many days? 2. 2 days. Travailler? No. No, just travel. No travailler. Travailler çalışmaktı. My French is over. Enchanté. Have a lovely day. Nice to meet you too. Have a good day. Bye bye. Fransızcam yetmedi ya. Kelejatil biliyorum. Yaşın kaç demek de, ama onu da sormak istemiyorum. Excuse me. Do you live here? Yes. May I ask some question about here? I'm a traveler vlogger. Sure. Okay. So what's your name? My name is Olga. Olga. Cesar. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Ukraine. Okay. So do you live here? Yeah. How long? 6 years. 6 years. How do you like to feel live here? Good? Very good, yeah. Where are you from? Turkey. No, my husband is Turkish. Oh, really? What's his name? Ali? Ali. Say Ali. Maybe he knows me. Maybe. Maybe. My name is Cesar, by the way. So how is life here? Like, it's a bit, when you get the money, it's easy to live here. I mean, if you get the money, it's easy to live everywhere. Everywhere. But we can say that it's one of the safest countries in the world. And yeah, it's quite, for some people, it might be boring, Yeah. especially for younger generations. But for families, it's perfect. For family, it's perfect. Yeah, because it's you see the climate is nice, the facilities is nice, it's safe. But I mean, if you search for some stability, it's a very good place. Very to good be. place. What Yeah. do you do here? Working. Working? Yes. Like, what's your job, may I ask? I'm art director, graphic designer. Ah, nice. So you use like Illustrator, Photoshop, something? Yeah. Okay, all cool. those things. All those things. So yeah. What about it's very Ali? nice. Oh, Ali is a big manager. Big manager. Ali, big manager. How do you meet? We met in Ukraine. Ah, okay. I just landed today. Oh. I'm just walking around, making videos for everyone, showing the around. I'm gonna walk this side
and then talking with the people like you. Thank you so much you join me. Vay bayağı spor yapan var. Yürüyenler, koşanlar, işten çıkanlar. Şurada sailingler var. Yemyeşil bahçeler var. Var. Millet burada yaşamasın da ne yapsın? Olga biraz bahsetti, dedi ki burada dedi gece hayatı çok yok dedi. Ama onun dışında yaşamak vesaire çok güzel dedi. Özellikle aileler için. Gençler dedi işte pek mutlu olamıyor. Onlar yavaş yavaş bu olayı değiştirmeye başladılar diyor. Normalde işte geceleri metrolar erken saatte bitermiş. İnsanlar dışarıda kaldıklarında taksiyle dönmek zorunda kalıyorlarmış. Çok pahalı tabii burada taksi. Baksana ben 10 kilometre 15 kilometreye 20 dolar ödedim mesela. Bunun önüne geçmek işte gençler bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Ama gençler ülkede de kalıyorlarmış, gitmiyorlarmış. Dedim hani gidiyorlar mı falan. Yok dedi. Seviyorlar bu ülkelerini dedi. Düşünsene dedi. Buranın insanını İstanbul'a bırakıyorsun. Dedim yerler. Adamı yerler dedim. Hello, do you speak English? I do. Where are you from? Korea. May I ask some question about the Singapore? I'm just visiting here, so. Me too. Did you like here? I do. Are you from Seoul? No. Where? Busan? No. Which one? Gyeonggi. Gyeonggi. Where is this? North? It's around the Seoul. Oh, okay. Your English is very good. How did you get? I'm just. You don't have any accent because I was your country. It was so beautiful, especially Korean barbecue. But your accent is so good. You live in Korea right now? Yeah. How old are you? I'm almost 30. 30. I'm 33. My name is Cesar, by the way. I'm a traveler. I have travel channel. That's why I'm asking some travel questions. Oh, yeah? Don't get me wrong, please. Okay. Very nice to meet you. Nice to meet you too. How was the? Thank you so much. 감사합니다. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Thank See you. Bye bye. Müzik dinliyordu. Rahatsız ettim biraz. Andavallık yaptım. Kusura bakmayın. Kendim pişman oldum. Ama çok iyi kızdı. Buranın da görünüşü bu şekilde. Ya istiyorum herkese. Hi brother, how are you? How about you? Very good. Where are you from? Nice. Philippines. Nice sunglasses, bro. From Philippines. Yeah. That's why you look so happy, brother. We are online right now. In TikTok. No, in Instagram. Yeah, Instagram line. Hi guys, my name is Cesar. What are your names? What's your name? Huh? Patrick. Patrick. Do you live here, Patrick? What? Do you live here? No. Just Vacation. travel. Yeah, just vacation. How is the flights Philippines to here? How many hours? 3.5. 3.5. Yeah. It's cheap or expensive? How much did you pay? Maybe, expensive. Expensive because I'm gonna go to Philippines, bro. Yeah. That's why I'm asking. I don't know. It's soon. How old are you? 25. You study or you work? Study. Where do you study? In your country? Bago na ang tropa, guys. Yeah. Meet my new friend. I am from Turkey. Yeah. Where? Turkey. 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 I'm a YouTuber. Yeah. Yeah. How long have you been here? I've been here just like 5 hours. I 5 just hours. arrived. Yeah. You? Yesterday. Yesterday. Yeah. Did you like here? Yeah. So beautiful, yeah? Yeah, it's beautiful, but it's expensive. It is. It Yeah. is. Everything is Very expensive, expensive. brother. Çok pahalı. Kolum sakat ya zor tutuyor. Thank you so much, Yeah, brother. shout out Nice my to meet friend. you. Rem Gonzalez, Hi guys, Gonzalez. Rem. Rem Gonzalez. Yeah, Rem He's Gonzalez. from where? Philippines. Philippines also. Aa nice. Tamam bak böyle arkadaş oluyoruz işte. Şimdi şöyle The Shop at Marina Bay Sands'in içine geliyorum. Zaten Dubai gibi her yerde AVM'yi de göreceğiz burada. Açalım. Arabica sanki burada gibi ama bilemiyorum. Bulmam lazım. İyi ya burada kimse bana yasak masak deyip şey yapmıyor. Aha orada Arabica gördüm. Bak şimdi abi. Yemin ediyorum reklam hakkım olsa bana biri para verse ilk yapacağım reklam kahve konusunda bu adamlar. O kadar kaliteliler ki dünyanın birçok yerinde de artık bulunabiliyorlar. Dubai'de vardı. Ondan sonra nerede? Bali'de var. Burada da gördük şimdi Singapur'da. Eminim diğer yerlerde de vardır. Girelim bak. Hem konseptleri de çok şık görüyor musunuz? %100 Arabica diye geçiyor. Bu şekilde bir konseptleri var. Alıyorsun burada içiyorsun bu şekilde. Çok güzel. So what's your name brother? Nizam. Mizan. Nizam, brother. I like your sunglasses. Look so good brother. Thank you. So you work here how many days? 6 days per week. 6 days per week. How many hours? 8 hours? 9 hours. What time you start? What time you finish? Normally, because we follow by shift system, I start at 12:30. 12:30. I will clock out by 10:30. 10:30. Okay. So how do you like the work here? Do you like? I love working here. You have amazing shop, huh? Arabica. very I love this brand, bro. Whenever I find, I directly go there. We have total of 8 stores in Singapore. How old are you, brother? Guess now. 25. Close. Close? 27. 27. Mashallah, bro. Where are you from? Singapore. Singapore. Oh, Yeah, man. nice. I'm from Turkey. Turkey. Do you know anything about Turkey? No, actually, I never been there, but I've been wanting to with my wife because my family went there before. You married? Married. Ah, which age you married? I married last year. Last year. Congratulations, bro. Thank you, bro. Congratulations. Thank you, man. Now, can I get flat white with oat milk? But You- ice one. Ice. Ice one.
There's two types of beans. Actually, we have three types. Which ones do you have? You want to see? Okay. Bak buradan beansleri inceleyeceğiz galiba. So the beans we have is this three. Hı hı. This one is decaf, so it's from Colombia. Hı hı. The taste notes are more to winey taste, but focus also more to the grapefruit. Okay. This one is Indonesia Gayo, mango, orange, and also strawberry. Okay. This is more to dark chocolate nuts. I like this one bro. This one Arabica blend, yeah. How much here? total will be 940. 940. Yani ne yapıyor ben size söyleyeyim. Şimdi inceleyelim. Bakın ben şimdi anlarım. Param gidince anlarım. Can I pay card? What's your name? Cesar. Caesar. Cesar. I can give my YouTube channel bro. You can check. Of course. Thank you so much. Thank you, man. Thank you. I'll call you by name later. Okay, okay. Bakıyorum. 7.25 dolar tuttu arkadaşlar. Şimdi ismimi söyleyecek alacağım. Yulaf sütlü olunca bir tık pahalı oluyor ama gerçekten bu kahvenin lezzetine, güzelliğine değer. Şöyle palmiyelerin arasına oturdum. Ya şunların güzelliklerine bakın ya. Aynı benim dövmeme benziyor bak. Bende de var. Ayağımda da var. Palmiye dövmesi çok seviyorum. Of, var ya bak. Dünyanın açık ara en iyi kahvesi. Bak açık ara diyorum. Buradan Arabica yetkililerine sesleniyorum. Lütfen bana sponsor olun. Her gittiğim ülkede sizi tanıtayım gururla. Bak sizden biri gibi tanıtırım. Söz. Afiyet olsun. Hesabı görünce böyle oldu. İşte o gördüğüm en cool Apple'ın önündeyim. How old are you by the way? 27. So still you can party. Bu toplum var ya tamamen entegre olmuş hayata ya. Girdik vallahi. Fiyatlar nasıl acaba? Şimdi 17 Pro Max'e geldim. So what do you do? You're influencer something? Dünyada bugüne kadar yemiş olduğum en pahalı yer burasıydı. Böyle yerlere dikkat edin. Vallahi kafanıza göre geçmeyin, koşmayın, etmeyin.